yüksek. Nöronların nasıl cinsiyeti var? Nöronların cinsiyeti var. Nasıl var? Erkek ya da dişi cinsiyeti var. Öyle mi? Tabii. Peki bunların dağılımı beni kadın ya da seni erkek mi yapıyor? Tabii. Ya da beni kadın yapıyor. Ben erkeğim ama beyin nöronlara dişi oluyorum mesela. Daha dişi kafalı oluyorum. Bu benim eğilimimi de belirler Tabii mi? eğilim değişti. Zaten homoseksüellerin beyindeki nöronları dişi. Televizyonun içerisinde bulaşık makinesi var. Yoğurt canlı bir ortam. Tuz koyunca ne oluyor bakteriler? Ölüyor. O zaman tuzlu yoğurt ölü bir bakteri suyu. Aa, Evet. Mesela probiyotikler bunu yapmıyor mu? Probiyotik canlı bir şey. Probiyotik canlı bir şey. Ya şu anda piyasada satılan probiyotik hepsi yalandır. Probiyotik yoğurttur, canlı bir şeydir. Bir dakika. Bunun tozu falan yapılıyor. Hepsi, Onlar tabii, yalan ölü, mı? ölü. Teri güçlü kokanın testosteronu tabii. yüksek diyebilir miyiz? Çekici kadınların ve çekici erkeklerin hepsinin testosteronu yüksektir. O yüzden testosteron keskin, özel bir koku oluşturur. IQ arttıkça, zeka arttıkça sosyal zeka erkeklerde düşüyor. Çok zeki bir kadın, çok sosyal bir kadındır zaten. Merhaba. Uzun zamandır bana yazıyordunuz. Oytun Erbaş'la birlikteyim. Bugün bizim onunla olan sohbetlerimize artık vakıfsınız. Biraz bilinenin dışında bir dil kullanıyoruz. Yine o başlıklarla ilerleyeceğiz ama önce bir hoş geldin diyeyim. Hoş geldin. Sağ ol Emel Hanım, siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Beni uzun zaman aramadın biliyor musun? Aramıyorsun beni. Ben sonra sana ne yapayım? Küsüyorum. Yalan. Numaramı siliyorum senin. Senin 5 tuşlu numaran var. O başından tanıyorum seni. İşin oldu mu arıyorsun sonra beni. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Önce doktor Buyurun. kimliğinle girelim. Ter. Ter kokusu kişinin karakteriyle ilgili bir bilgi verir mi? Bir, şimdi çünkü bir kere ter iki şekilde oluşuyor. Bir, terin içinde yağın var, tuz var, su var. Ondan sonra yağ çok önemli bir şey. Ya. Koyunun bir kokusu var değil mi? Mesela anlayabiliyorsun. Keçinin bir kokusu var. Atın bir kokusu var. Hatta bunu çok rahat ayırt edebilirsin. Sen de bu yağ ve yağ asitleri bunu veriyor. Ama tek bunlar değil. Bunun içinde yağ var, tuz var, adrenalin miktarı var. Adrenalinle sen heyecanlandın mı, heyecanlanmadın mı, o gün korktun mu? Mesela annen senin terinin kokusunu anlar. Oğlum sen bugün korkmuşsun der. İçinde o zaman hormonlar var, kimyasallar var, bir de bakteri var. O zaman bunların herhangi birindeki bir sorun, o zaman korkmak senin ter kokunu değiştirir. Cinsellik senin ter kokunu değiştirir. Bir ortama girdin, sen orada cinsellik yapıldığını anlayabilirsin. Çünkü cinsellikte testosteron ve böbrek üstü belinden salınan erkeklik hormonları kadında terin kokusunu değiştirir. Onun için etraf seks kokar. Anladın mı? Peki testosteron, tabii. teri güçlü kokanın testosteronu tabii. yüksek diyebilir miyiz? Çekici kadınların ve çekici erkeklerin hepsinin testosteronu yüksektir. Onun için testosteron keskin, özel bir koku oluşturur. Yani ter kokusunu veren, evet tabii ki östrojen de var bu işin içinde. Ama testosteron keskinliği sağlayan, o kesif burnumuza gelen, yakan şey testosterondur. Parfümlerde var mı Hepsinde. bu koku? Bu şöyle bir şey olmuştu. Bu hep bunu biz konuşmalarda belki işlemiştik. Eskiden şöyle bir şey vardı. Bir kokunun sarımsak olması gerekmiyor sarımsak gibi kokması için. Sarımsakla aynı rezonansı paylaşan, aynı frekanstaki koku sarımsak gibi kokar. O yüzden eskiden ne yapıyorlar koku firmaları? Şempanzelerin, maymunların testislerini alıyordu. Onun dışındaki testis derisini sıyırıyordu. O yağı elde etmek için. Çünkü en çok testosteron nerede var? Testiste var. En çok testosteron deride nerede var? Testis derisinde var. Onu orada alıp kokuya koyuyor. Bu sefer hayvan hakları, maymun işte bir süre ortaya çıktı. Bulaşıcı hastalıklar. Bu 1800'lü yıllar. Sonra Fransız koku endüstrisi büyük bir araştırma yaptı. Ve bu dünyada burun ve kokuya en çok Ar-Ge yapan Fransız koku endüstrisidir. Benim terim kokmaz diyenler övünüyor ama bu bir övünç kaynağı mıdır? Hayır. Ter kokmalıdır. Ter bizim aramızdaki iletişim kaynağıdır. Ben senin o kokundan senin ne olduğunu hissedebilirim. Bazılarında 6. ister. Onun için burnumuzda da özel organlar var. Bu sıçanlarda, kedilerde, köpeklerde daha gelişmiştir. En çok da köpeklerde. Onun için bazı köpek seni sever, bazı sevmez, havlar. Nereden biliyor? Ter kokundan. Hatta atlar 5 kilometre, 10 kilometre ötedeki bir atın osuruğunun kokusunu hissedebiliyor. Yani bu ne yedi bu osuruktan? Bakla mı yedi bu, çim mi yedi onu bilebilir. Sen de osurun kokusunu hissetmiyor musun? Bir insana osurun kokusu floresanın kokusuyla belirlenir. Onun için et yiyenlerle ot yiyenlerin flora kokuları farklıdır. Onun için bir adamın beslenmesini, kötü niyetli olup olmamasını osur kokusundan bilirsin, bok kokusundan bile bilirsin. Bir kişinin dışkısı Tabii. onun karakteriyle ilgili fikir mi verir? Tabii ki. Alzheimer şöyle oluyor. Flora mı değişip kötü insan oluyorsun? Kötü insan olup mu flora değişiyor? Kötü insan olduğu için flora değişiyor. Yani tavuk yumurta, yumurta tavuk ilişkisi var. Yani şöyle örnek vereyim daha basit olsun. Alzheimer'lı bir insanın florası normal değil. Çünkü bakteriler beynin gideceğini senden önce biliyor.
Hani gemi en önce fareler terk edermiş ya. Onun için bir çocuk Alzheimer'sa ya da bir insan Parkinson'sa neyse, hastalığı neyse ya da karaciğer sirozuysa bakteriler değişiyor. Ve sen bakterilere bilerek hiç adamı görmeden onun hangi hasta olduğunu bilebilirsin. Onun için bir kötü adamın kişilik, şizofrenin bakterisi farklıdır. Otizmin bakterisi farklıdır. Kulağı ağrıyanın bakterisi farklıdır. Hemen değişir bu. Sen şimdi şu anda nezle ol, grip ol, senin bakteri floran değişir. Yani biz o zaman dışarıdan bakıldığında işte 46 kromozomlu insanlar gibi görünüp içeride bambaşka konukları mı ağırlıyoruz? Tabii. O florangı değiştiği zaman bu sefer dışkının kokusu ve o sorunun adı gaz çıkarma ya da tıbbi adı flatulastır. Flatulus alanında Rica etsem tıbbi adını kullanabilir miyiz? Flatulus. Evet. Yani gaz yani. Flatulus'ın kokusu da değişir. Sadece o kişinin Evet, gazından bunu anlayabilir miyiz? Ağız kokusu buna dahil. Ağız kokusu, nefes kokusu buna dahil, ter kokusu da buna dahil. Yani gelecekte yapay zeka sen ortama girdiğin anda senin ne olduğunu, kişiliğin ne olduğunu, neleri sakladığını, yalan söyleyip söylemediğini ter kokusuna sana söyleyebilir. Önceden işte beyin derken şimdi anlıyoruz ki bağırsak Sadece beyni bağırsak değil. yönlendiriyor. Hayır, değil. Şimdi senin her yerinde mikrop var. Mikrop ne renkte var? Senin saçının kökünde mikrop var mı? Var. Egzama oluyorsun, saçın kaşınıyor, değil mi? Mantar var saçımızda. Gözünde var mı? Var. Peki ağzında var mı? Var. Burnunda var mı? Var. Yemek borunda var mı? Var. Akciğerinde var mı? Var. Biz eskiden akciğere ya da gözyaşını ya da beyine bakteri yok kabul ediyorduk. Peki kafanda bakteri var mı beyninde? Var. Şimdi duyanlar şunu diyecek. Ulan eskiden beyinde bakteri olmasa menenjit diyorduk, ensefalit diyorduk. Hayır var. Beynin de florası var. Çok ilginç. Beynin kendi mikroflorası var. Beyninde de bakteri var. O zaman seni bakteriler yönlendiriyor mu? Evet. Ben ne kadar benim noktasına geliyoruz. Peki bakteriler... Yani sadece insanlar bağırsak diye bunu değerlendiriyor. Hiç öyle önemli değil. Bak, yediğini değiştirerek bağırsak florasını değiştirebilir misin? Evet. Doğru mu? Ama şunu, tavuk yumurtayı unutma. Sen ot yersen, et yersen bakteri floran değişir, kararların değişir mi? Evet. Ama senin kararların değişirse de bakteri floran değişir. Sen gider bayramda annen elini öpersen bakteri floran değişiyor. Anladın mı demek istediğimi? Yani iki yönlü. Yemek yersen floran değişir. Sen de değişirsen floran değişir. Çift yönlü sen de değişirsen dediğin psikolojin, düşüncelerin. Hayır, deri yapın, göz yapın, bakışın, kirpiğinin uzunluğu hepsini değiştirir. Bak şimdi. Annemin elini öptüğümde mikropları etkileyen mekanizma nedir? Oradaki salgıladığı mutluluk hormonu Hepsi. mu? Vefa duygusu mu? Kokusu, onun yemekleri mi? Nedir? Yemekler, annenin oradaki hissiyatın, o zaman hissiyat, beynindeki düşünceler floranı değiştirir. Peki flora bana geçer mi? Geçer. Yani sen iyi niyetli bir insansın. Annenin elini öpüyorsun. Ondan sonra bağımlılıkların yok. Ben seninle yaşadığın zaman o florayı ben alırım. Şu anda sen bu florayı buraya koydun. Bak buraya bugün bir sürü insan oturdu. Burada her türlü flora var burada. Biz bunu aldık burada. Burada her şey var. İtlisi, bitlisi hepsi oturdu bugün buraya. Neyse işte. Ondan sonra biz bugün ne aldık? Karışık bir ortaya karışık aldık. Bu iyi bir şey ama bağışıklık dediğimiz şey böyle Doğru söylüyorsun. oluşmuyor mu? Küçük günden beri çok farklı flora ile temas eden insanların daha sağlıklı olduğu biliniyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Sağlıklı insanın sağlıklı florası alınıyor mu? Evet. Ama bu sadece bağırsak değil. Yani bu sadece öpüşmekle alınmıyor. Elle alınmıyor. Neyle alınıyor? Deri yoluyla. Biz sen şimdi yanak yana geldik mesela diyelim ki ya da el sıkıştık. Bulaşıyor bu flora. Sen ağladın, ben senin gözyaşını sildim. Bu flora değişiyor. Senin gözyaşında da flora var. Bu kulağın da senin florası var. Şu kulağının akıntısının kokusu var ya ve akıntısının bazısı sert olur, bazısı yumuşak olur. Bazısı kırmızı olur. Onun hepsinin flora bağlantılı ilişkisi vardır. Peki hocam ben sana iyi bakteri vereyim, iyi ol. Alzheimer'dan korurum mesela. Alzheimer'lı hastaya. Mesela probiyotikler bunu yapmıyor mu? Probiyotik canlı bir şey. Probiyotik canlı bir şey. Ya şu anda piyasada satılan probiyotiklerin hepsi yalandır. Probiyotik yoğurttur, canlı bir şeydir. Bir dakika. Bunun tozu falan yapılıyor. Hepsi, onlar tabii, yalan ölü, mı? Ölü. Onlar probiyotiklerin, bakterilerin ölüleridir. Şimdi çok kızacaklar sana ama. Ya boş ver, ne kızsın? Ya kızan kim? Kızan kim? Kızan meslektaşların kızacak çünkü yazıyorlar burada bunu. binlerce citation olan Aş indeksi uçmuş gitmiş bir adam var. Dünya çapında iş yapmış. Otizmin tedavisini bulma aşamasına gelmiş. Belki de bulmuş, bitirmiş. Bulmuş olabilirsin. Tabii ki. Bu adamı eleştirsinler. Ya ben eleştirsin ya. Tamam, o zaman kalem kalem ilerleyelim. Satın aldığımız o toz probiyotikler yalan. Onlar ölü Zararı var mı? Sana şunu söyleyeyim. Ben tuzlu yoğurtta böyle. Yoğurdun içinde bakteriler var. Peki yoğurdu dolapta mı tutuyoruz bozulmasın diye, dışarıda mı? tutuyoruz. Çünkü dışarı bırakınca ne oluyor hemen? Ekşiyor. Neden? Bakteriler var. Dolapta ne oluyor? Bakterinin çoğalması azalıyor. Yani yoğurt canlı bir şey mi? Canlı bir şey. Canlı bir şey değil mi? Peki ekmek canlı mı? Küfleniyor falan. Canlı bir şey değil mi? Peki toz halindeki bir şey canlı olur mu? Değişim oluyor mu üstünde? O zaman bir şey değişmiyorsa yaşamıyor demektir. O zaman endüstriye şimdi direkt sen tırpan salladın. Kolajenler, toz kolajenler var. Evet.
O bir probiyotik değil ki, o kollajen o. O başka bir şey ama Biz probiyotikten neden buraya geldik? neden buraya geldik? Canlı olmayan bir şeyin faydası Yaşam- olmaz dedin ya. Hayır, canlı olmayan Toz şöyle. kolajenlerin de aynı şekilde etkisi olmayacağını mı Hayır, düşünüyorsun? olur. Toz kollajen vücudunda amino asit alırsın. Et yemek gibi. O da vücudunda kollagen yapımını etkiler tabii ki. O amino asit süspansiyon ayrı bir şey o. O ayrı. Ona bakarsan en iyi kollajen de kelle paça. Hani hep söylenirdir ama doğrudur. Kelle paça çorbası en iyi kollagendir. Bizim probiyotik canlı bir şeydir. Bak bir de prebiyotik var. Prebiyotikle probiyotik çok farklı bir şey. Prebiyotik bakterilerin yaşaması için ortam sağlama. Örneğin lifli yersen, kereviz yersen, enginar yersen, zeytin yersen bunlar prebiyotiktir. O bakterileri yaşamak için fırsat sağlar. Ama şunu sana söylemek, probiyotik bir şey aldığın zaman kapsülün içerisinde o +4'te tutulmalıdır. Soğuk zincir gerektirir. Onun için soğuk zincir olmayan her şey probiyotik değildir. Bitti. Biz içimizde bir lağım barındırıyoruz. Yani içimizde bir lağım ve bu lağımla bir anlaşmamız var bizim. Onun için bana desen ki Oytun mantarlar nerede? Dışkıda. Bakteriler nerede? Dışkıda. O zaman bütün mikropların yeri neresi? Dışkı. O zaman dışarıda tuvalete gitmek çok tehlikeli mi? Ya şöyle dışkıdan oradan havadan bulaşır ama idrardan bulaşır. Bulaşır bazı bakteriler ve bulaşabilir. Mesela kadınlık enfeksiyona bulaşıyor. Mesela gonorrea bulaşır. Var ya bel soğukluğu. Bel soğukluğu tuvaletten bulaşır. Tuvaletten Tabii, bulaşır mı? Aa, Bel soğukluğu trikomonas, cinsel yolla bulaşır tabii. diye biliyoruz Evet, ama trikomonas bulaşır, vajinaz bulaşır. Yani oradan ama idrarla direkt temas etmeniz lazım. Yoksa çok şeye gerek yok. Yani eğer şunu hiç unutmayın, AIDS de öyle. Canlı kan, canlı idrar yoksa bulaşmaz. Canlı ne? Görünen idrar olacak. Görünen idrar varsa bulaşır. Görünen kan varsa bulaşır. Mesela enjektör battı, ucunda kan yok, bulaşır bulaşmaz. Kan, görünen kan olması lazım. O da ne kadar denk geliyor? Yaklaşık 100 mikrolitre, yani 0,1 mililitreye denk gelir. Dışkı da böyledir. Onun için görünür dışkı olmadan bir şey bulaşmaz. Dondurma hiç ağzına attın mı büyük parça buzu? Böyle beynine şimşek çakmış gibi olur. O nereden geliyor biliyor musun? milkshake'te olur o. Milkshake. Diş köklerinden ve beynin soğuduğunu gösteriyor. Çok tehlikeli ama o. Evet, beyni soğutuyorsun, şokluyorsun beyni. Beyni şoklarsan, bunu bir defa yaparsan iyi. Dondurma yersen. Çünkü beynin şoklanması beyindeki şey gibi yapıyor. Gübre gibi olur. Hani öldürmeyen güçlendirir gibi. Bana tokatlamak iyidir. Şok etkisi. Ama sürekli dondurma yiyip bu şoku yaşıyorsan beyin hücren ölmeye başlar. Sonuç. O zaman devamlı dondurma yiyip beynini soğutuyorsan ve o buz şokunu yaşıyorsan beyin hücren ölmeye başlar. Peki bakteriler ölür mü? Ölür. Floran değişir mi? Değişir. Sen değişir misin? Evet. Yıllar önce bana bir şizofreni bir kadın ne demişti biliyor musun? Ben soğuk bir şeyler içince beynimin değiştiğini biliyorum demişti. Biz demiştik o zaman tabi bu bilgiye sahip değildik, bu deli demiştik. Sanrı demiştik. Sanrı ne biliyorsun? Sanrı gerçekle bağlantısı olmayan, değiştiremeyen düşünce tarzıdır. Ama şimdi de o kadın doğru söylüyormuş. Beyin hücrelerini başka Daha ne doğru bir öldürür? şey söyleyeyim. Yıllar önce bana bir kadın gebelerin soda içtiğinde çocukların otizm olabileceğini söylemişti. Ben onun şizofreni olduğunu biliyordum. Ama şimdi o deneyi ben yaptım, doğruymuş. Yani Gebeler maden Gebeler, suyu evet, içti. maden suyu, Maden suyu mu soda mı? mineral water dediğimiz şeyler. Yani içine dolduruyoruz ya işte. Yapay soda. Onun içinde ne var biliyor musun? Bikarbonat var çok büyük miktarda. Evet. Fazla miktarda bikarbonat ve fazla miktarda tuz çok alındığı zaman kanın şeyini bozuyor, akışkanlığını ve değerini bozuyor ve çocukta stres oluşturuyor. Onun için bir de onların içinde koruyucular var, sodyum benzoat gibi. Ben sonra mesela ilk önce bu yayınları yaptığım zaman neden merak etmiştim. Neden soda bunu yapıyor, neden ayran bunu yapıyor? Kanın akışkanlığını bozduğu için bunu yapıyor. Bir de sodyum benzoat eklendiği için yapıyor. Bir de bikarbonat yapıyormuş. Sonra bunları bulmaya başladık işte. Biz de bu yolda ilerledik. Gebe hanımlar içmesinler Her mi? gün değil, haftada bir hakları var. Sen ayrancısın. Ben ayranda bir hakkımız. Bir iki. Bir iki. Neden? Çünkü yoğurt canlı bir ortam. Tuz koyunca ne oluyor bakteriler? Ölüyor. O zaman tuzlu yoğurt, ölü bir bakteri, suyu. Aa. Evet. Hatta bu Hindistan'ın bir eski bilgisi var ya. Ayurveda mı? Ayurveda. Ayurveda. Orada bu bilgiymiş. Diyorlar ki yoğurdun içine tuz katılmaz, onu öldürürsün. İnsanlara sorulmuş. Sence Türk insanı en çok hangi hastalıktan korkuyor? Yani Türk insanı hangi? Kanserden çok korkar bizim halk. Hayır, ben de öyle düşünüyorum. Neden korkuyormuş? Sonuç çok enteresan. Ne? Alzheimer. Ama tabii. Ya da beyin fonksiyonlarını eskisi Yok be, gibi Onu kullanamamak. kime sormuşlar? Soruları gittim. Köydeki adama sor, kanser der. Ya kötü hastalık diyorlar hatta. Bizim halkımız cin demez biliyorsun. 3 harfi der, çağırırsın diye. Kanser demezler. Bizim şaman inancına göre bir şey çok tekrarda mı çağrılır diye düşündüm. Onun için aslında kansere kötü hastalık derler. Şimdi ama köye sorarsan, hatta Mehmet amca orada şöyle der. Ya bizim bir de yaşlı vardı, o bunadı. Etah oldu derler Anadolu'da. Etah olmak. Hani demansın adıdır. Ama yine kötü hastalık bir numara çıkar. Eğitimsizlik Alzheimer yapar. Yani ilkokul, liseye gidenlere bak, ilkokul mezunu daha çok Alzheimer olur. Onun için kesinlikle okumak iki şey yarıyor. Okumak ömrü de uzatıyor, okumak Alzheimer'da önlüyor. Ne alakası var? Psikologlar da tam tersini Ne diyor söylüyor. Büyük travmalar Alzheimer nedenidir Hayır. diyor. Küçük travmalar Alzheimer'ı önlüyor. Onun için devamlı travma lazım. Travmalar iki şey getirir.
çocukluk çağında eğer küçük travmalar geçirirseniz beyniniz çok hızlı büyür ve atlatırsınız. Mesela küçük travma her zaman yararlıdır. İlçe çocukları hep koşullu sevilmişizdir. Biz annemiz koşullu severdi. Hani sen bunu yapmazsan bizde göz temas kurmazdı, ilgi göstermezdi. Ama ben eve para getirirsem oğlum, yavrum, paşam benim. Ondan sonra iyi not alırsam yavrum benim. O zaman benim beynim ne öğrendi? Annen sana böyle mi yaptı? Tabii hep öyledir. Annem benim her zaman başarı odaklıdır. Anne eğer çocuğunu koşullu sever, o zaman sonuç koşullu sevilen çocuk nasıl başarılı olur? Evet. Çünkü koşullu sevme bir travmadır. Pedagoglar tam tersini söylüyor. Tamam. Karşılıksız sevin. Anne baba sevgisi karşılıksızdır. Bir karşılığa bağlamayın diyorlar. Şimdi onlara ne cevap damdan vereceksin? düşen hocadan bir hikaye anlatayım. Bir adam damdan düşmüş, sonra demişler ki hoca da damdan düşmüş, sonra demişler kimi getirelim? Sağlık ekibi getirmeyin demiş. Damdan düşen birini getir. Neden demiş o da. Çünkü demiş benim halimde onlar. O zaman başarılı adam haline başarılı anlar. Ben burada başarılı olduğum için konuşabiliyorum. O zaman diğer başarılı arkadaşlar gelip onlar da anlasınlar. Ben kanıtlanmış başarıyım. İşte TUS birincisi, okul birincisi, işte lise birincisi, tıp fakültesi ikincisi. Orada, peki. Peki. Peki bu kadar başarıseverlik alkışlanıyor gibi görünse de bunun psikolojik kökenine de bakalım mı? Evet, evet. Bir görünür olma isteği yatabilir mi bunun biz Pinokyo altında? gibiyiz, içimiz kan ağlıyor ama herkese şey yapmaya, gülmeye çalışıyoruz. Başarı. Yok, onu kastetmedim. Görünür olmayı istemek Hayır. sağlıklı bir duygu. Armağan Çağlayan bana bir soru sormuştu. Aşk mı başarı mı demişti. Ben demiştim başarı. Aşklar biter. Duygular biter. Sinirler biter. Hiddetler. Bir gece uyursun biter. Başarı kalıcıdır. Başarı bir şeyler üretmek ve koymaktır. Atatürk başarıdır. Galile başarıdır. Einstein başarıdır. Bitti. Başarı kalır ve yazılır. Bitti. Peki bilim dediğin şey de çok çabuk çürütülebiliyor. Çürütürsün, tamam. 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 O da kalıcı bir başarı değil. Mesela tabii, senin de tabii. söylemlerini birçok eleştiriye maruz bırakıldığı zamanlar yaşadık. Benim söylediklerimin yarısı bir süre sonra yalan olacak. Bilimin 3 sene sonra, 5 sene sonra yarısı yalan olacak. Peki bunu kim söylüyor? Sonuç şu. Gaz gazla, vaz vazla, kel tavuk kel frazla. Herkes kendi ayarından insanlarla beraber eleştirilmelidir. Beni eleştirecek adamların benim gibi başarılı, tüm sınavlardan geçmiş, benim kadar bilimsel bilgi birikimine ve yazıya sahip olması gerekir. Diğerlerinin söylediği bir adam ifade etmez. Bir çizgi var Emel'cim, IQ, EQ çizgisi. IQ arttıkça, zeka arttıkça sosyal zeka erkeklerde düşüyor. Kadınlarda böyle bir şey yok. Kadınlarda IQ ile EQ birbirine paraleldir. Yani 130'un üstü bile, yani çok zeki bir kadın, çok sosyal bir kadındır zaten. Kadınlar seçim yapmak zorunda. Evet. Ya IQ'su yüksek olacak ya modelledim. EQ'su yüksek Bir kadını olacak. gözlemledim, zeki kadınları gözlemledim. Aynı davranışla kendime aldım. Eksik olan neydi ki bu modellemeyi yaptın? Neyi eksik gördün? Çünkü sosyal zekam berbattı. Tamam, bunun tezahürleri neydi mesela? Çünkü sosyal zeka... Arkadaş mı bulamıyordun? Tabii. Arkadaş bulması ve toplum seni iter hemen. Stockholm yapar. Stockholm itaati getirir. Yani sana Stockholm yaparsam, yani birden seni eziklersem ve sana kötü davranırsam hemen senin genetik yapın şunu der. Başa çıkmaya çalışma, itaat et. Yani şöyle bir şey olmuş diyelim ki seni bir rehin aldı. Rehinsin. Rehin alınca itaat edersen yaşama şansın artar mı? Öyle gibi görünüyor. Evet, kesinlikle öyle. Rehin alınınca o zaman zor durumlarda itaat etmek başarı şansını arttırır. Bu genetik bir özelliktir. Erkekler buna daha mı müsait? Herkes, kadınlar ve erkekler, bütün canlılar itaat etme davranışını Stockholm Hayır, Stockholm metodunu uygulamaya daha mı müsait? Evet, alfa erkekler, iyice. brütel erkekler buna meyillidirler. Yani testosteron yüksektir. Testosteron brütel, yani vurdu kırıcı tavırlar izlettirir. Onun için karşı tarafa Stockholm yaparlar. Daha haşin kadınlarda testosteron yüksek diyebilir Onlar miyiz? da yaparlar. Mesela kına da Clary etkisi deniyor. Clary Hillentree etkisi. Clary Hillentree etkisi şöyledir. Alfa kadınlarda karşı tarafa baskı yaparlar, testosteron ektirirler ve diğer kadınları alt ederler. Onun için bütün kadınlar alfa Clinton etkisi kadınlardan çok korkarlar. Testosteronu yüksek kadınlar daha az dişi diyebilir miyiz? Kesinlikle doğrudur. Daha az dişidirler, daha şeydirler, daha baskın karakterlidirler. Zaten alfalığın en önemli kriteri alt çenenin keskin ve büyük olmasıdır. Testosteron etkisidir. Alt mandibülanız ne kadar büyükse o kadar testosteronunuz yüksek demektir. Peki. Yani ısırgan desen, ısırgan hayvan demek. Isırır demek. Onun için ben gittiğim zaman hemen çeneye bakarım, alt çeneye bakarım. Hemen alt çeneye bakarım. Alt çene nasıl? Alt çene. Alt. Bir de boynuna bakarım. Boyun ne kadar kalınsa o kadar testosterondur. Onun için testosteron erkeklerin boyunları kalın olur. Kalın boyun. O zaman testosteron nasıl bir şey? Alt çene büyük, ısırıcı bir çene. Şu hani jawline diyorlar ya, jawline olması, boynun kalın olması, kulaktan biraz hafif büyük olması, bir de şu kaş kemerinin nasıl olması, belirgin olması bu. Şimdi bu yaptığın İbn Sina'nın da kullandığı bir teknik. Evet. İbn Sina da fizyonomiden hastalık teşhisi yapıyor. Evet, Bir anlamda doğru, karakter evet, analizi de karakter analizi yapabiliyor. yapıyor,
Boynu kalın erkeklerin testosteronu Yüksek. yüksekse libidosu da yüksek Tabii ki, diyebilir tabii miyiz? ki, tabii ki. Hani biz genelde kel erkek üzerinden bu metaforu Evet. biliriz. O da doğru mu? Evet doğru. Kellerin de kellerle mesela kellerde davranışlar çok olur mesela. Testosteronik davranış. Testosteronik pattern nedir? Vurducu, kırdıcı, otistik özellikleri olan, stereotipik dediğimiz aynı işleri yapan, hep arabasını siler, futbol izler, hep aynı şeylerle yoğrulurlar. Bir de testosteronik bir özellik daha var. Mekanik şeylere çok ilgi duyarlar. Silah, tabanca, araba. Bir de testosteron sadece testiste yapılmıyor. Beynimizde de yapılıyor. Östrojen beynimizde yapılıyor. Onun için erkeklerde hadım etmek erkek davranışlarını %30 azaltır. Bazen bunu eskiden yaparlardı bu cinsel suçlulara ya da bu seri katiller şurada burada hadım ederlerdi. Kimyasal hadım diyoruz buna biz, kastrasyon yani. Onların erkekliğinin düşmesi beklenirdi, hiç düşmüyor. Hayvanlara düşüyor ama. Ama biz hayvan değiliz. Köpeklerde aldığın zaman testisleri erkeklik hemen gidiyor. Mesela saldırgan köpeklerin testisini al, hemen uysallaşıyor. Ama insanda bu geçerli değil. Çünkü insandaki testosteron beyinde de yapılıyor. Nöronların da cinsiyeti var. Hayvanlarda nöronların cinsiyeti çok keskin değil. Ama bizim gibi büyük canlılarda, primatlarda, maymunlarda var bu. Rhesus maymunlarda, makaklarda var. Bir de bizde var. Yüksek. Nöronların nasıl cinsiyeti var? Nöronların cinsiyeti var. Nasıl var? Erkek ya da dişi cinsiyeti var. Öyle mi? Tabii. Peki bunların dağılımı beni kadın ya da seni erkek mi yapıyor? Tabii. Ya da beni kadın yapıyor. Ben erkeğim ama beyin nöronları dişi oluyor mesela. Daha dişi kafalı oluyorum. Bu benim eğilimimi de belirler Tabii mi? eğilim değişti. Zaten homoseksüellerin beyindeki nöronları dişi. Homoseksüel erkeklerin beyindeki nöron yapı dağılımı bir kadınla aynı. Bir homoseksüel erkek bir beyin kadınıdır. Onun vücudu erkektir ama beyni kadındır. Bildiğin kadın beyni var içinde. Oo. Yani televizyonun içerisinde bulaşık makinesi var. Doğuştan. Doğuştan. Bunu nasıl yapıyorlar? AIDS'ten ölen eşcinsellerin beynine otopsi yapılıyor. Yaklaşık bir seri var. 10 kişilik bir seri var. Bir de 8 kişilik bir seri var. Bu serinin sonuçları bunlar. İnsan çalışması yani. Güvenilir bir çalışmadır. Bilimsel bir çalışma. Bilimsel. Nöronların dağılımı var. Hipotalamus diye bir yer var bizim. Şu burnumuzun arkasında, hipofizin üstünde. O sizin cinsiyetinizi belirler. Hipotalamus. O sizin cinsiyet bölgenizdir. Kadınsa nasıl, erkekse nasıl? Kadınsa testosteronik nöronlar azdır. Yani oradaki testosterona duyarlı nöronlar az. Erkekse testosteronik nöronlar fazladır. Bu bahsettiğin yerde epifiz bezi Şurada de var. değil, o arkada şurada. O burada, bu burada. Bizim hipotalamus burada, hipofizin üstü. Epifiz burada. Epifiz melatonin yapar. Bu bahar ayları, karanlık, Epifiz aydınlık. için üçüncü göz burası kullanılır. Yanlış neden? mı o? Çünkü gözünüzden kalkan lifler epifize gidiyor. Onun için göz açıkken melatonin düşük, göz kapalıyken melatonin artıyor. Yani gözünüzle bağlantılı çalıştığı için üçüncü göz demişler. Yani gözünüzle Asıl yeri bağlantılı. burası. Arkada şurada. Hani meslektaşlarından bazıları alna yapılan botoks epifiz bezini de donduruyor dedi. O zaman bu çöküyor. Epifiz bezinin yeri burası mı? O da etkili. O zaman mesela kafana vurmam da etkiler. Mesela çimcik atmam da etkiliyor. Her şey etkiliyor. Ya dondurma yemek senin bakterini etkiliyor. Çay içmen göz basıncını etkiliyor ya. Sıcak çay içersen göz içi basıncı azalıyor ya. Her şey etkiliyor ya. Ya benim şu sesim bile seni etkiliyor ya. Adın etkiliyor, soyadın etkiliyor. Adın, soyadın yüzünün şeklini değiştiriyor. Kirpinin uzunluğunu değiştiriyor. Her şey etkiler. O zaman ben sana saçmalayayım mı? Tırnağının uzunluğu senin gözünü etkiler. Kirpiğinin boyu senin kalem tutuşunu etkiler. Tuttuğun kalemin büyüklüğü senin kararlarını da etkiler. Her şey etkiler. Onun için bunları bilimde şöyle bir saçmalık var. Bilim relation'la ilgilenir. Relation'la ilişkiler. Mesela kırmızı giyenler daha çok şizofreni olur. Olabilir, bir ilişki vardır. Peki kırmızı giyen bir şizofreni olur. Şizofreni olan mı kırmızı giyer? Bilmiyoruz ki, bir ilişki var sadece. Senin bu top programa çıkan hepsi bu ilişkileri anlatıyor. Senin son yaptığın deneylerde ilişkilendirdiğin ve bizimle paylaşacağın yeni bir keşfin var mı? Ya otizmde çok önemli bir yere geldik. Ya otizmde artık neyin ne olduğunu biliyoruz. Birkaç peptit keşfettik. O peptitlerin de ne işe yaptığını ve otizme yararlı olduğunu biliyoruz. Hayvan deneyler oldu. Hatta sen gelmiştin, bana bir şey söylemiştin. Hayvanlarda çalışıyor, sıra insanlara demiştin. Hatırlıyor musun? Sen benim laboratuvara gelip çekmiştin. Evet. Biz o günden beri 2 sene geçti. 2021'de çektin onu. Biz o 2 seneden beri çalıştık. Artık her şeyin sonucuna geldik işte. Otizmi çözer mi? Çözeriz. Olan otizmi mi çözüyorsun, anne karnında engelliyor musun? Olan otizm çözülebilir. Olan otizm oluşan geriliyor. Geriliyor. Bunu farelerde başardın. Evet, sıçanlarda çalışıyor. İnsan çalışması yapmak lazım ve maymun çalışması yapmak lazım. Türkiye'de maymun çalışması yasak Ebola yüzünden. Ebola ve Marburg gibi etkenler maymunlara taşındığı için maymun primat çalışması yapamıyoruz. İnsan çalışması yapmamız da şu anda sıkıntılı. Onun için bunu yurt dışına götürüp maymun çalışmalarında kullanmak lazım. Yine dünyanın önde gelen kahramanlarının son dönemde sıkça söylediği bir şey var. 2024-2025'te yeni virüse hazır olun. Evet. Çünkü dünyada bir biyoterör salgısı düşünülüyor. Biyoterör saldırısı çünkü CRISPR-Cas9 ile beraber
şu küçücük bir laboratuvar bile kurup virüs editleyebilirsiniz. Yani iyi niyetli bir virüsü kötü niyetli hale dönüştürebilirsiniz. Şu anda en hızlı bulaşan virüs ne? SARS-CoV-2 yani COVID-19. COVID-19 dünyada şu anda en bulaşıcı virüs kabul ediliyor. Normalde o olmasaydı en bulaşıcı virüs neydi? Flu, influenza'ydı. Ama şu anda bildiğimiz bilgiye göre en hızlı o COVID bulaşıyor. COVID ya Ebola ile ya da Kırım Kongo ile birleşirse T'lerle ya da şeyle değil, hava yoluyla bulaşan bir kanamalı ateş bütün dünyaya yayılabilir. Senin daha önceki röportajlarımızda verdiğin bir başlık bu. İnsanlığın sonu kanamalı hastalıklardan gelecek. Evet, Arkasında evet, mısın? Evet, Ebola, Kırım Kongo, Marburg ondan sonra bu gibi etkenler olacak. Tabii bu birkaç virüsün bir araya gelmesiyle olacak diyorsun. Editlenme. Yani bir parçası çıkarılıp bir parçasını koyma. Bu yani, yine solunum yoluyla mı geçecek? Covid gibi solunum yoluyla yayılan solunum epiteline. Çünkü solunum yolunu yapışır. Her virüs her yere bulaşamaz. Mesela uçuk virüsü nerede olabilir biliyorsun. Sinir dokusunu tutuyor. Onun sinir dokusunda dudağa ya da genitale yerleşebilir. Mesela uçuk virüsü gidip karaciğeri çok nadir tutar. Çok nadir. Mide duvarını tutmaz mesela. Çok nadirdir. Yani şey yok. Covid nerenin virüsü onun için? Karaciğer bütün organı tutuyor mu? Covid tutuyor. Ama en çok belirti verdiği yer neresi tutunduğu yer? Akciğer. Onun için Covid'in akciğer tutunan kısmıyla spike proteini diğer bir şey birleştirirse kanama yapan, kanama neyi tutuyor? Damar duvarını. Ne yapıyor? Damar duvarını bozuyor, kanın pıhtılaşıyor ve ölüyorsun. Spike proteini ile ilgili birçok şey söylendi. Spike protein bir çalışmadır. Laboratuvar çalışmasıdır. Evet, onu seninle daha önce konuştuk. Onu sormayacağım ama haritası ile ilgili kesin bir bilgi yoktu. Örneğin Covid sonrası pıhtıların neden arttığı, sıvıları kastetmiyorum. Spike proteininin Türkçesini söylüyorum. Spike protein her geçen şey pıhtılaşmayı arttırıp ölüm oranını arttırmıştır. Spike proteinde aşılarda vardır. 2, normal enfeksiyonda vardır. Bir de Covid geçirdikten sonra 2 sene vücuttan çıkmıyor. Şu anda bildiğimiz 2 sene. Hala atılmaya devam ediyor virüs. Kalp krizinde tetikliyor mu kesinlikle, Spike? evet aynen. Yani sıvı olmasa bile. Sıvı olmasa. Covid'in kendisi geçirdikten sonra yıllarca kalp krizi riskini arttırıyor. Buna long Covid deniyor. Ondan sonra ama aşılar da spike protein arttırmaya devam ediyor. Ve sen Covid'de geçirsen, aşıda olsan tükrüğünle, gözyaşınla ve sümüğünle spike protein atmaya devam ediyorsun. Hala evde atıyor herkes. Hala atmaya devam ediyor. Onlar çocuklara geçiyor. Böyle yayılıyor her yere. Şu anda idrarlarda da var, denizlere dökülüyor. O spike'lar şeylere de geçti. Balıklar falan da geçti. Hani yaşanılan büyük travmalar bir alt kuşağa aktarılmış ya. Evet. Bu yaşadığımız pandemideki travmayı da alt kuşağa aktardığımızı farz edersek bir saniye. Benim Covid olduğum yaşta çocuğumun da aynı semptomları göstermesini beklemeli miyim? Evet, güzel bir bilgi. Yani evet, yani bu mümkün. Yani program orada da çalışır mı? Çalışır. Ya şöyle, senin vücuduna giren bir şey, yani yediğin bir hamburger bile, mesela sen 35 yaşında her gün alkol almışsın, hamburger yemişsin. O gen o çocuğunda 35 yaşında okunmaya başlıyor. Aynı yaşa geldiğinde. Evet, ama sen çocuğu 36 yaşında yapman lazım. Çünkü 35'in çocuğa geçmesi için çocuğun 36 yaşında olman lazım. O zaman 24 yaşında bir bebek sahibi olan erkek ilk 24 yılı çocuğuna aktarıyor. Anladın mı? Yani aşağı yukarı hangisi doğrudur? Dolayısıyla ne kadar erken çocuk yaparsan o kadar kaliteli bilgiyi aktarmış oluyorsun. Aynen, çünkü dış etkenlerden bağımsız yapıyorsun. Peki bunun türevlerini biraz daha senden alalım lütfen. Tabii. Bu bir alt kuşağa aktarma işi. Yani diyelim ki 16 yaşında ağır bir ateşli hastalık geçirdin. Aktarılır. O aktarılır mı? Aktarılır. Çocuk 16 yaşına geldiğinde? Evet, ağır mesela hastanede yatılmış bir durum var. Mesela en basit anne karnına örnek vereyim. Anne karnında annenin yaşadığı her şey aktarılır mı? Bilmem. Evet. Sonuçta gebelik kaç ay? 9 ay. 9 aylık bütün süreci kaydeder misin sen? Daha da küçümseyelim. 9 ay. O zaman anne diş iltihabı oldu. Çocuğa aktarılır mı? Evet. Doğru mu? Anne devamlı travma aldı, arabayla gezindi, işte şeyde onun adı trafik stresi yaşadı. Aynısı aktarılır mı? O zaman çocuk içeride anne gülünce gülüyor mu? Gülüyor. Anne ağlayınca ağlıyor mu? Ağlıyor. Trafikte gezinirken stres çekiyor mu? Çekiyor. Çocuk hepsi DNA'sına yazıldı mı? Yazıldı. Bitti. O zaman bütün gebeliğin çocuğun kaderidir. Bitti. Tamam. Gebelik birinci kahraman anne. Baba? Tamam. Baba 50-50. 50-50. Peki baba 9 ay etki edebildi mi? Edemedi. O ne yaptı? 24 yaşına kadar olan bütün genini ne yaptı? Spermini aktardı. Peki o zaman baba alkollüktü. Alkol aldı. Bebeğe aktarıldı mı? Evet. Ama sonuçlara baktığımızda örneğin babası çok alkol alan bir ailede büyüyen iki kardeşin aynı epigenetik koşullara maruz kalanın biri alkolik olurken diğeri ağzına içki sürmüyor. Kaç oldu? Buradaki ayrım nedir? Çünkü alkoliklerin mesela şu anda alkolik bir babanın annenin alkolik olma ihtimali 5-10 kat artar.
Ama iki çocuk var. Birisi olur, birisi olmaz. Neden? O da epigenetik faktörlerdir. Anasındaki rahim duvarı etkileriyle yapıştı. Onu soracağım. Kimi sağa yapışır, İkizler kimi sola yapışır. birbirinden çok başka Evet. oluyor. Aynı travmaya maruz kalıyor. Çünkü sola yapışıyor, orada idrara denk geliyor. Sağa yapışıyor, böbreğe denk geliyor. Oradan başka bir yere denk geliyor. Sonra büyürken de öyle. Öğretmeniyle fazla temas etmiştir. Epigenetik etkiler. Ya adın değiştiriyor ya. Yani sadece bana Oytun. Benim ikizim olsun adı. O da ne olsun? Moytun olsun. Onun da Hortum olsun. Eskiden Hortum derlerdi. Oytun ve Hortum ikilisi. Sana hortum mu derler? Oytun, Orçun, Orkun karıştırırlar. Şimdi bizim ilçede büyüdük biz. Adam Oytun ne bilecek? Bizim işte biraz, ben olsam böyle bir isim koymazdım mesela. Kim koymuş? Babam koymuş. O da özenti herhalde. Ben işte Oytun, Orçun, Orkun. Ben şimdi mesela Oytun desem abi ne der diyor. Ya Orçun diyorum ben. Orkun diyor. Abi sen bana Hortum de diyor. Hortum herkes bilir abi. Abi senin adı Hortum mu diyor. Hortum oğlum diyor. Şimdi ismin bir önemi yok. Şimdi benim ikizimin ismi Hortum'du değil mi? Annem Oytun'u 10 defa, Hortum'u 20 defa söyledi. Bir kere Oytun ve Hortum benim kaderimi değiştirir mi? Değiştiriyor. O'la ve H ile başlaması. Bu değiştiriyorsa... Nasıl değiştiriyor çünkü, O ve H? Çünkü... Evcet hesabına mı girdin hayır, şimdi? Hayır değil. Oytun mesela atıyorum mesela daha ince bir şey. Burçin. Daha ince, daha narin. Buket. Cem. Yani ismin içindeki o ses, ondan sonra sintaks yapısı senin genetik okumanı değiştirir. Allah Allah. Ya bas ses karşı taraftaki bütün akımı değiştiriyor. Bas sesli kadınlar ve erkekler daha çekici geliyor. Bas ne? Tenor yani. Tenor, bas. Mesela ben şöyle konuşsam. Evet, Emel'cim yani... Sesi tok erkeklerin testosteronu yüksek mi? Yüksek, evet, larynx, gırtlak yapısı iyidir. Yani Oytun ve Hortum bazen. Sonuç, bas sesinin kararlarını değiştiriyor. Bas isimler de karakteri değiştiriyor. Anladın mı? Her şey ama bu sadece adın soyadın değil. Dudağın süzdüğün ruj, ondan sonra yüzünü ovalama şeklin. Mesela sen her zaman bir şey yedikten sonra yüzünü ovalıyorsun. Bu da senin yüzünün özelliklerini değiştiriyor. Ya en basit ya çocuk adenoid oluyor ya geniz eti. Geniz eti olunca ama ağzı açık uyuyor. Ağzı açık olunca ne oluyor? Dili basamıyor yukarı. Bu sefer ağız tavanı düşük kalıyor. Alt çenesi küçük kalıyor. Üst çenesi düşük kalıyor. Dişleri çapraşık oluyor. Beyni etkiliyor, hiperaktivite oluyor. Mesela bu sefer kulak östaki borusu tıkanıyor. Östaki akamıyor, kulağı duymuyor. Kulağı duymayınca kulaktaki sinirler büyüyemiyor. Tad algısı değişiyor. Tad algısı bozuk olduğu için obezite oluyor. Mesela küçükken olan çocukların hepsi, ortak kulak iltihabı olan çocukların hepsi gelecekte obez. Yani her çocuk orta kulak iltihabı geçirir. Sık sık. Bir defadan bir şey olmaz. İki defa. Burada hep ne diyoruz? Ağır travmadan. O zaman birkaç defa orta kulaktan bir şey olmaz. Ama sürekli orta kulak iltihabı kronikleştiyse. Evet, aynen. Geniz eti bu kadar sık alınması doğru bir şey mi? Geniz etleri zaten bütün çocukların bağışıklık sistemine bağlı 4-5 yaşına kadar bütün şey büyür. Bademcikleri ve geniz eti büyür, sonra küçülür. Ve geniz etlerinin en az %30-40'ında alerjik rinit var. Alerjiyi çözersen geniz eti küçülür. Kestirmek çözüm değil. Değil. Geniz etini kestirince o çocukta neyi engellemiş Bağışıklığı oluyor? Bağışıklığı bozarsın. baskılıyor. Tabii mesela yapmak, bademcikleri çıkarmak buradaki sınır kapısını yok ediyor. Onun için bademcik çıkarmak lenfoma riskini 2'ye katlar. Lenfoma bir lenf bezi kanseridir. Hodgkin lenfoma 2 katına çıkar.